Venom, hak ettiğimiz ama bir türlü elde edemediğimiz o Spider-Man yan filmi. Bu film, Marvel evreninin en karmaşık ve ilginç karakterlerinden birini merkezine alarak büyük beklentiler yarattı. Ancak bu beklentiler ne yazık ki karşılanmadı. Bu film, ikonik kötü adamın karanlık, cesur bir yorumunu vaat ediyordu. Venom'un karanlık ve tehditkar doğası, izleyicilere derinlemesine bir karakter çalışması sunma potansiyeline sahipti. Ancak bu potansiyel tam anlamıyla kullanılamadı. Ama ortaya çıkan şey, karmakarışık bir film oldu. Hikaye anlatımı, izleyiciyi içine çekmek yerine kafa karışıklığına neden oldu. Film, bir yandan aksiyon dolu sahnelerle doluyken, diğer yandan karakter gelişimi ve derinliği konusunda eksik kaldı. Tom Hardy'nin inkar edilemez özverisi olmasa tam bir felaketten kurtulmuş sayılmazdı. Hardy, karakterine hayat vermek için elinden geleni yaptı ve performansı gerçekten etkileyiciydi. Ancak onun çabaları bile filmi tamamen kurtarmaya yetmedi. Ama onun performansı bile tutarsızlıklar ve kaçırılmış fırsatlarla dolu bir senaryoyu tam olarak kurtaramaz. Venom, görsel bir şölen. Görsel efektler ve sinematografi gerçekten etkileyiciydi ve izleyicilere görsel bir ziyafet sundu. Ama sık sık iyi bir film olmayı unutuyor. Film, görsel açıdan ne kadar etkileyici olursa olsun, hikaye anlatımı ve karakter gelişimi konusundaki eksiklikler, izleyicilerin filmden tam anlamıyla keyif almasını engelledi. Bu çok yazık çünkü potansiyel oradaydı. Venom, daha iyi bir senaryo ve daha dengeli bir tempo ile gerçekten unutulmaz bir film olabilirdi. Ancak bu potansiyel ne yazık ki tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. Film, zayıf bir senaryo, dengesiz bir tempo ve belirgin bir örümcek adam eksikliğinden muzdarip. Örümcek adamın yokluğu, Venom'un hikayesini tam anlamıyla anlatmak için büyük bir eksiklikti. Bu eksiklik, filmin genel deneyimini olumsuz etkiledi ve izleyicilerin beklentilerini karşılamadı. Venom'un ilk perdesi çok ağır ilerliyor. Film, izleyiciyi hemen içine çekmekte zorlanıyor ve bu da hikayenin başlangıcını oldukça yavaş ve sıkıcı hale getiriyor. Eddie Brock'un hayatını kurmakta zorlanıyor. Gazetecilik kariyerinde yaşadığı düşüş ve kişisel hayatındaki çalkantılar, karakterin derinlikli bir şekilde işlenmesini engelliyor. Kariyeri, Anne Weying ile ilişkisi, her şey aceleye getirilmiş ve gelişmemiş hissettiriyor. İlişkiler arasındaki dinamikler, yeterince keşfedilmeden geçiştiriliyor. Yardımcı karakterler, hiçbir etki yaratmadan ortaya çıkıp kayboluyorlar. Bu karakterlerin hikayeye katkısı sınırlı kalıyor ve izleyicinin onlarla bağ kurması zorlaşıyor. Onlarla ilgilenmemiz için bize çok az sebep sunuluyor. Karakterlerin motivasyonları ve arka planları yeterince derinlemesine işlenmediği için, izleyici olarak onlara bağlanmakta zorlanıyoruz. Film, süresine çok fazla şey sıkıştırmaya çalışıyor. Birçok olay ve karakter tanıtılmaya çalışılıyor. Ancak bu yoğunluk hikayenin akışını olumsuz etkiliyor. Bu da sarsıcı bir deneyime yol açıyor. İzleyici, bir sahneden diğerine geçerken kopukluk hissediyor ve bu da filmden alınan keyfi azaltıyor. Sanki birbiriyle bağlantılı bir anlatıdan ziyade, Eddie Brock'un hayatının önemli anlarını izliyormuşuz gibi hissettiriyor. Bu da hikayenin bütünlüğünü zedeliyor ve izleyicinin karakterin yolculuğuna tam anlamıyla dahil olmasını engelliyor. Tom Hardy, Venom'un kurtarıcı gücü, kendini Eddie Brock rolüne adıyor. Karakterin simbiyotla olan iç mücadelesini şaşırtıcı bir nüansla canlandırıyor. Komedi zamanlaması parlıyor. Aksi takdirde kasvetli bir filme çok ihtiyaç duyulan bir hafiflik katıyor. Eddie ve Venom arasındaki dinamik, filmin en güçlü yönü. Etkileşimleri hem komik hem de iç ısıtıcı. İzlemesi gerçekten eğlenceli olan garip bir tür dostluk geliştiriyorlar. Venom'daki yardımcı karakterler tamamen unutulabilir. Ne kadar yetenekli olursa olsun Michelle Williams'a Anne Weying rolünde yapacak çok az şey veriliyor. Karakteri, tam olarak gerçekleştirilmiş bir kişiden ziyade bir olay örgüsü aracı gibi hissettiriyor. Kötü adam Carlton Drake de benzer şekilde gelişmemiş. Tahmin edilebilir bir ana plana sahip, sıradan bir kötü CEO. Film, Yaşam Vakfı'nın zengin tarihini ve çizgi romanlarda Venom ile olan bağlantısını keşfetme fırsatını harcıyor. 5. Bölüm, Görseller ve Ses, karışık bir numara çantası. Venom etkileyici görsel efektlere sahip. Simbiyotun kendisi iyi yansıtılmış, hareketleri akıcı ve tehditkar. Aksiyon sahneleri yeterli bir şekilde çekilmiş, ancak belirli bir içgüdüsel etkiden yoksun.
Ses tasarımı da dikkat çekici. Tom Hardy'nin hırıltıları ve dijital manipülasyonun bir karışımı olan Venom'un sesi yeterince korkutucu. Bununla birlikte, filmin müzikleri büyük ölçüde unutulabilir. Ekrandaki aksiyonu pek de güçlendirmiyor. 6. Bölüm, Venom'un ısırığı. Hak ettiği zehri eksik. Kusurlarına rağmen Venom tam bir felaket değil. Tom Hardy'nin performansı ve Eddie ile Venom arasındaki eğlenceli, dinamik, keyifli anlar sunuyor. Filmin en büyük günahı, harcanan potansiyeli. Venom, çizgi romanlarda karmaşık bir karakter. Ölümcül bir koruyucu, çarpık bir adalet anlayışına sahip bir anti kahraman. Film, karakterinin yüzeyini ancak çiziyor. 7. Bölüm, bir serinin kaderi. Venom, bundan kurtulabilir mi? Venom gişede başarılı oldu. Bir devam filmi doğurdu ve izleyicilerin daha fazlası için can attığını kanıtladı. Bu, film yapımcılarına hatalarından ders alma fırsatı sunuyor. Devam filminin Venom'un mitolojisine daha derinlemesine inmesi gerekiyor. Yardımcı karakterlerine daha fazla söz hakkı vermesi gerekiyor. En önemlisi de, ne tür bir film olmak istediğine karar vermesi gerekiyor. 8. Bölüm, zaferlerden çok kaçırılmış fırsatlar. Venom, izlemek için sinir bozucu bir film. İlk bakışta heyecan verici bir süper kahraman filmi gibi görünebilir, ancak derinlemesine incelendiğinde birçok eksiklikle dolu olduğu ortaya çıkıyor. Özü olmayan görsel bir şölen, görsel efektler ve aksiyon sahneleri etkileyici olabilir, ancak bu, filmin temel sorunlarını gizleyemez. Süper olmayı unutan bir süper kahraman filmi. Venom, potansiyelini gerçekleştiremeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Tom Hardy'nin performansı ve Eddie Venom dinamiği bir miktar kurtarıcı niteliğinde olsa da, zayıf bir senaryo ve gelişmemiş karakterlerle boğuşan bir filmi kurtaramazlar. Tom Hardy'nin yeteneği ve karaktere kattığı derinlik, filmi izlenebilir kılmak için yeterli değil. Venom, kaçırılmış bir fırsat. Büyüklük için tüm malzemelere sahip olan, ancak nihayetinde kusurlarına yenik düşen bir film. Film yapım sürecinde karşılaşılan zorluklar ve alınan yanlış kararlar, Venom'un potansiyelini gerçekleştirmesini engelledi. Umarım devam filmi bu hatalardan ders çıkarır. Gelecekteki projelerde bu hataların tekrarlanmaması ve karakterin hak ettiği şekilde işlenmesi umuluyor. Venom'un devam filmi, izleyicilere daha tatmin edici bir deneyim sunabilir.